Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Mutlaka izle serisine hız kesmeden devam ediyoruz. Etkileyici senaryolarıyla sizi içine çekecek filmler var. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz Drunk, Kör Kütük olarak Türkçe'de karşımıza çıkıyor. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir yapım. Film, orta yaş krizini ve hayatın karmaşasında kaybolmuş bir grup öğretmenin alkollü bir deneyin parçası olarak hayatlarını yeniden keşfetmeye çalışmalarını konu alıyor. Başrolündeki Mads Mikkelsen'ın muazzam performansı filmin en güçlü yanlarından biri. Onun karakteri hem komik hem de hüzünlü anlarla dolu bir yolculuğa çıkıyor. İzleyiciyi insanın içsel çatışmalarına ve kişisel dönüşümüne dair derin düşüncelere sevk ediyor. Yönetmen Thomas Winterberg, bu filmde insan ruhunun karanlık ve aydınlık yönlerini cesurca keşfederken, alkollü deneyin başlangıç noktasından başlayan, zamanla içsel değişimlere dönüşen bir hikaye sunuyor. Filmi izlerken, her karakterin yaşadığı dönüşüm, toplumsal beklentilerle olan çatışmaları ve kişisel sınırları zorlama çabalarını görmek, izleyiciye yoğun bir duygusal deneyim yaşatıyor. Drunk, insanın hayatında değişim arayışını ve bunu bulmanın ne kadar karmaşık ve bazen yıkıcı olabileceğini çok etkileyici bir şekilde gösteriyor. Alkollü bir deneyin sıradan bir başlangıç gibi görünse de, filmdeki derin ve duygusal psikolojik katmanlar izleyiciyi sıkça şaşırtıyor. Sadece bir drama değil, aynı zamanda insanın kırılganlığına dair bir bakış açısı sunuyor. İnsanın kimliğini, sınırlarını ve potansiyelini sorgulatan bu film, herkesin hayatında bir noktada karşılaştığı içsel bir mücadeleyi ele alıyor. İkinci filmimiz The Prestige. Christopher Nolan yönettiği The Prestige, hırs, sırlar ve insan doğasının karanlık yönlerini masaya yatıran gerilim dolu bir yapım. Film, iki sihirbazın birbirlerine karşı amansız bir rekabetle birbirlerini alt etmeye çalıştığı gizemli bir dünyada geçiyor. Hugh Jackman ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı film, izleyiciyi sürekli olarak şaşırtan ve yanıltan yapısıyla tanınır. Nolan, her kareyi titizlikle işleyerek, izleyiciyi film boyunca sürekli olarak bir adım geride tutmayı başarır. Filmin hikayesi Robert Anger, yani Hugh Jackman'ın canlandırdığı karakter, ve Alfred Borden, yani Christian Bale'ın canlandırdığı karakterler arasındaki rekabeti merkeze alıyor. Her ikisi de olağanüstü sihirbazlardır, ancak başarılarının bedeli ağırdır. Her ikisi de geçmişte birbirine zarar vermiştir ve bu zararlar rekabetin daha da derinleşmesine yol açar. The Prestige yalnızca sihirbazlık numaralarını değil, aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkilerin, hırsların ve fedakarlıkların da karmaşık doğasını gözler önüne seriyor. Her iki karakter de mükemmel illüzyonu yaratmaya çalışırken, izleyiciyi aldatmaya, yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik her hareketlerinde çok daha fazlasını saklarlar. Filmdeki her bir numara bir metafor gibi işlenir. İllüzyonun ardında saklanan gerçek her zaman daha karmaşık ve derindir. Borden ve Anger'ın hayatlarına dair açığa çıkan her sır, izleyiciyi daha da derin bir bilinmezliğe iter. Nolan, film boyunca birçok katmanlı hikaye yapısı ve zaman kurgusuyla izleyiciyi sürekli olarak şaşırtır. Filmin her anı bir sihirbazın gösterisi gibi dikkatlice planlanmış, her hareketi ve her ayrıntıyı izleyicinin dikkatinden kaçırmamaya çalışır. Bir sihirbazın gösterisi asla sadece gösteriden ibaret değildir. Bir maskenin ardında daha fazlası vardır. Ve Prestige, bu derinliği mükemmel bir şekilde yansıtır. Filmdeki karakterler arasındaki gerilim, sadece profesyonel bir rekabetten çok daha fazlasıdır. Hırsları, kendilerini kanıtlama arzuları ve bazen de insanlık dışı fedakarlıkları, onları giderek daha karanlık bir yola sürükler. Bu derin rekabet sadece bir gösteriden ibaret kalmaz. Aynı zamanda varoluşsal bir çatışmaya dönüşür. Anger'ın gösterdiği mükemmelliyet arayışı, onu takıntılı bir şekilde bir başka illüzyon peşinden sürüklerken, Borden'ın gerçeği saklama kararlılığı, kendi içsel dünyasında korkunç bedeller ödemesine yol açar. Bir sihirbazın numarasını öğrenmek, sadece o numarayı taklit etmekten çok daha fazlasını gerektirir. İzleyiciye gösterilen bir yalan değil, ancak bu yalanın ardında yatan doğruyu keşfetme yolculuğudur. Nolan yalnızca bir rekabeti anlatmaz. Bu filmde illüzyonlar, gerçeklik,
kimlik ve fedakarlık üzerine derin felsefi sorular sorulur. The Prestige, izleyicisini sadece bir film izleyicisi olmaktan çıkarır. Aynı zamanda bu dünyaya bir katılımcı yapar. Her bir gösteri, her bir numara, izleyicinin hayal gücünü, düşünme biçimini ve algısını zorlar. Nolan, bu karmaşık yapıyı izleyiciyi içine çeken bir anlatıma dönüştürürken, filmi yalnızca bir gerilim hikayesinden öteye taşır. Sonuç olarak The Prestige mükemmel bir sinematografik deneyim ve etkileyici bir psikolojik gerilim sunar. Sadece izlediğiniz değil, üzerine düşündüğünüz bir film olan The Prestige, her tekrar izleyişte yeni anlamlar keşfetmenize olanak tanır. Mükemmel bir illüzyonun peşinden giderken, gerçeği öğrenmenin bedeli gerçekten de her şeyin kaybolmasına neden olabilir. Üçüncü filmimiz The Social Network. David Fincher'ın yönettiği The Social Network, çağımızın en büyük dijital devrimlerinden birinin arkasındaki karanlık hikayeyi anlatıyor. Facebook'un kuruluşunun ve Mark Zuckerberg'in yükselişinin anlatıldığı bu film, yalnızca bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda hırs, ihanet, dostluk ve bireysel kimlik üzerine derin bir inceleme sunuyor. David Fincher, zekice yazılmış senaryoyu, etkileyici görselliği ve güçlü oyunculuklarla harmanlayarak bir teknolojinin doğuşunu sadece bir iş hikayesi olarak değil, insan doğasının en karmaşık yönlerini keşfetmek için bir araç olarak sunuyor. Film, Zuckerberg'in üniversite yıllarında Harvard Üniversitesi'ne kaydolduğunda sosyal bağlantıları ve popülerliği artırma çabasıyla başlar. Ancak hızla büyüyen bu başarı, onu yalnızca çevresindeki insanlarla değil, kendi kimliğiyle de çatışmaya sokar. The Social Network'ün büyüleyici yanı, Facebook'un ilk günlerinden itibaren Zuckerberg'in kendini sürekli olarak başkalarının gerisinde yalnız kalmış bir figür olarak hissetmesidir. Başarı, dostlukların ve insan ilişkilerinin yerini alırken, finansal kazanımlar ve toplumda yükselme isteği onun içsel boşluğunu daha da derinleştirir. Filmin en etkileyici özelliklerinden biri, Facebook'un kurucusunun karanlık tarafına ve onun etrafındaki insan ilişkilerine nasıl odaklanmasıdır. Zuckerberg'in iş dünyasında yükselmesi, ona bir dizi rakip, eski dostlar ve ihanet getirmiştir sadece. Eduardo yani Andrew Garfield'ın canlandırdığı karakter ile olan dostluğu, Sean Parker yani bu da Justin Timberlake'in canlandırdığı karakter ile olan ilişkisi ve daha fazlası, kişisel çatışmaların ve manipülasyonların ortaya çıkmasına neden olur. The Social Network sadece dijital bir devrimi değil, bu devrimi gerçekleştirenlerin onu yaratırken kaybettikleri insanlık ve dostlukları da sorgular. David Fincher'ın yönetmenliği ve Aaron Sorkin'in senaryosu, filmdeki diyalogları hızla akan bir akışa dönüştürür. Her karakterin duygu durumunu ve içsel çatışmalarını izleyiciye aktarırken, film boyunca sürükleyici bir tempoyu korur. Filmdeki karakterler, başarılarının bedelini her birini kişisel hayatında ödeyerek çıkarlar. The Social Network, bu anlamda bir tür çağdaş trajediye dönüşür. Bir toplumun ilerlemeye yönelik arzusunun ve bu ilerlemenin kişisel hayata ve insan ilişkilerine olan etkilerinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla film sadece bir biyografi değil, aynı zamanda modern toplumun bir eleştirisidir. Dijital çağda bireylerin ve toplumların nasıl birbirlerine karşı yabancılaştığını, çıkarların nasıl ilişkilerin önüne geçtiğini sorgular. David Fincher bu filmi yalnızca bir başarı öyküsünden ibaret bırakmaz. Aynı zamanda insanlığın, teknolojinin ve dijital kültürün gölgesinde nasıl şekillendiğine dair derin bir içgörü sunar. Sonuç olarak The Social Network sadece bir film değil, bir kültürel fenomenin portresidir. Teknolojik gelişimlerin getirdiği toplumsal değişimlerin, bireyler üzerindeki etkilerinin derinlemesine irdeleyen bu film, modern çağın hırs, yalnızlık ve güç mücadelesinin etkileyici bir anlatımıdır. Hem kişisel hem de toplumsal bağlamda oldukça katmanlı ve düşündürücüdür. Her izleyişte daha fazla anlam çıkarabileceğiniz bir yapım bu da. Diğer filmimiz Whiplash. Bu film tutkularının peşinden giden bir genç müzisyenin her şeyini ortaya koyarak hayallerine ulaşmaya çalıştığı bir yolculuğu anlatıyor. Film sadece müzikle ilgili bir hikaye değil, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını zorlama ve fedakarlık yapma arzusunun bir yansıması. Andrew, bir caz davulcusudur ve ünlü bir konservatuvarın öğrencisidir. Ancak onu en yüksek zirveye taşımaya kararlı olan hırslı bir eğitmen olan Fletcher, sadece teknik değil, aynı zamanda psikolojik baskılarla da Andrew'u zorlama yoluna gider. Film,
izleyiciyi rahatsız edici bir şekilde gerilimle sarar. Çünkü Whiplash, başarı ve mükemmelliyetin bazen ne kadar yıkıcı olabileceğini ve bir insanı ne kadar tüketebileceğini sorgulayan bir yapım. Başarısızlık korkusu her bir müzikal notada ve her bir prova sırasında izleyiciyi sarmalar. Andrew'un çaldığı her nota, hayatta ne kadar ileri gidilebileceği konusunda bir sınav gibidir ve bu sınavın ne kadar acı verici olabileceğini de hissettirir. Film boyunca müzikle iç içe bir şekilde mükemmelliyetin bedeli sorgulanırken, aynı zamanda sınırları zorlamak ve gerçekten başarılı olmak gibi toplumsal değerlerin ne kadar yıkıcı olabileceği de keşfedilir. Whiplash yalnızca bir müzik filmi değildir. İnsan ruhunun karanlık köşelerine bir yolculuktur ve bu yolculuk sizi uzun süre düşündürecek. Son filmimiz A Beautiful Mind. Bu film, gerçek bir matematik dahisi olan John Nash'in hayatını konu alıyor. Ancak bu film sadece bir dehanın yükselişini anlatmaz. Aynı zamanda zihinsel hastalıkla olan mücadeleyi ve bir insanın içsel savaşıyla yüzleşmesini de gözler önüne serer. John Nash'in sayılarla ve teorilerle olan bağı onu yalnızlaştırırken, zihinsel bozukluklarıyla mücadelesi de onu daha derin bir şekilde insanlaştırır. Filmde John Nash'in iş dünyasında, akademik camiada ve toplumsal ilişkilerinde kazandığı başarıları, aynı zamanda gerçeklik algısının ve paranoya ile baş etme çabasının derinliklerine inmeye çalışır. John Nash'in hayatı, bir bilim adamının sıklıkla karşılaştığı akademik engellerle birlikte insanın içindeki karanlık tarafla da yüzleşmesine olanak tanır. Film, bilim ve akıl arasındaki ince sınırları gözler önüne serer ve aynı zamanda insan ruhunun kırılganlığını bir dehanın zihin çöküşü üzerinden anlatmaya çalışır. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.